Herkese merhaba. Bugün masada çok heyecan verici bir konu var. Katı hal pilleri. Hani şu teknoloji dünyasını temelden değiştireceği söylenen piller. Gelin bakalım bu işin arkasındaki bilim neymiş ve bu devrimin önündeki engeller gerçekten ne kadar büyükmüş. Düşünsenize, telefonunuz 10 dakikada şarj oluyor ya da elektrikli arabanız tek şarjda 800 kilometre gidiyor. Kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? Ama işte bütün bu vaatlerin arkasında katı hal pili dediğimiz bir teknoloji var. Peki asıl soru şu: bu teknoloji batarya dünyasında o beklenen devrimi gerçekten yapabilecek mi? İşte bakın, devrimin tam kalbi burada. Solda bildiğimiz piller var. İçinde o yanıcı, sızdırabilen sıvı elektrolit. Sağda ise işte o sıvıyı alıp çöpe atıyoruz ve yerine tamamen katı, sapasağlam bir malzeme koyuyoruz. Sadece bu tek değişiklik, düşünün, hem güvenliği arşa çıkarma hem de performansı katlama potansiyeline sahip. Olay bu kadar basit aslında. Ya da değil mi? Tabii, keşke o kadar kolay olsaydı. Bu potansiyele ulaşmanın önünde dağ gibi bir engel var. Ve ilk engel en temel soruyla karşımıza çıkıyor. Tamam, katı bir şey kullanacağız da hangi katı? Çünkü her katı bu işin uygun değil. Bilim insanlarının doğru malzemeyi bulması lazım. Şimdi masada 3 ana aile var. Her birinin de iyi ve kötü yanları var. Bir nevi takas durumu yani. Mesela sülfürler. Bunlar iyonları adeta bir Alman otobanında taşıyor. Performansları müthiş. Ama en büyük zaafları nem. Sudan nefret ediyorlar. Sonra oksitler var. Bunlar da kaya gibi sağlam, çok kararlılar. Ama o kadar sertler ki kırılganlar ve onlarla çalışmak çok zor. Son olarak da polimerler. Bunlar esnek. Elektrotlarla harika bir temas kuruyorlar. Tam bir takım oyuncusu. Ama onların da derdi, iyi çalışmak için genelde biraz ısınmaları gerekiyor. Gördüğünüz gibi mükemmel bir aday yok. Sadece yapılacak işe en uygun olan var. İşte bu yüzden en can alıcı nokta tam da bu. Küçücük bir kulaklığın ihtiyacı olan malzeme ile devasa bir elektrikli araba bataryasına ihtiyacı olan malzeme gece ile gündüz gibi farklı. Yani her uygulamanın kendi şampiyonunu bulması gerekiyor. Peki diyelim ki doğru malzemeyi bulduk. Her şey çözüldü mü? Hayır, tam tersi. Mücadele daha yeni başlıyor. Çünkü artık sorunumuz kimyasal değil, çok daha inatçı bir fizik problemi. Pilin içinde kopan o sessiz, mekanik fırtınayı dindirmek zorundayız. Şöyle düşünün, piliniz aslında sürekli nefes alıp veriyor. Şarj olurken bir balon gibi hafifçe şişiyor, deşarj olurken de sönüyor. İşte bu minicik hareketler eğer kontrol altına alınmazsa pili içeriden yiyip bitiren bir güce dönüşüyor. Kendi kendine zarar vermeye başlıyor ve ömrü kısalıyor. Bu resim o kontrolsüz basıncın neye yol açtığını çok net gösteriyor. Pil her şişip büzüldüğünde katmanlar arasındaki o mükemmel temas zayıflıyor. Arada boşluklar oluşuyor, bu da performansı düşürüyor. Ama daha da kötüsü, katı elektrolitin kendisinde gözle görülmeyen mikro çatlaklar oluşmaya başlıyor. Bu çatlaklar adeta pilin iç kanaması gibi yavaş yavaş pilin canını alıyor. Bakın, bu grafikler farkı ne kadar net gösteriyor. Alttaki mavi çizgiye bakın, sert bir pildeki basınç resmen zıvanadan çıkmış, sürekli inip çıkıyor. Tam bir kaos. Şimdi de üsttekine bakın. Esnek, yay gibi bir mekanizma kullanıldığında basınç ne kadar sakin, ne kadar stabil. İşte bu stabilite bir pilin uzun ömürlü olup olmayacağını belirliyor. Aradaki fark gerçekten de geceyle gündüz gibi. Peki daha fazla enerji için ne yapabiliriz? Gelin şimdi çok daha radikal bir fikrin doğduğu yere, anoda gidelim. İşte karşınızda anodsuz pil konsepti. Fikir hem çok basit hem de bir o kadar dahice. Diyorlar ki, pilin içinde boşu boşuna yer kaplayan o grafit anodu atalım gitsin. Onun yerine ne mi yapıyorlar? Pili ilk kez şarja taktığınızda pil kendi içinde sıfırdan taptaze ve saf lityumdan bir anot yaratıyor. Sonuç, daha az ağırlık ve enerji depolamak için çok daha fazla alan. Tamam ama bir dakika, hani katı elektrolit, pile hançer gibi saplanan o tehlikeli lityum dendritlerini durduracaktı, hani aşılmaz bir duvardı, işte burada çok büyük bir yanılgı var. Durum maalesef o kadar basit değil. O duvar, evet bir duvar ama sandığımız kadar delinmez değil. Çünkü lityum inanılmaz derecede inatçı ve yolunu bulmakta çok usta. Tıpkı bir ağaç kökünün en sağlam betondaki en ufak çatlaktan sızıp kendine yol açması gibi. Lityum da o katı malzemenin içindeki mikroskobik kusurlardan, kristal tanelerinin birleştiği o sınırlardan sızıyor. Ve bu yollar bir kez açıldı mı, büyüyüp pilin iki kutbunu birbirine değdirerek ölümcül bir kısa devreye sebep olabiliyor. Peki, tamam vaatleri gördük, zorlukları gördük. O zaman gelelim herkesin aklındaki o $1.000.000'lık soruya. Biz bu pilleri ne zaman alabileceğiz? Gerçekçi takvim ne?
Valla sektörün uzmanları frene basın diyor. Öyle hemen yarın olacak bir iş değil bu. Kademeli bir geçiş bekliyorlar. Özellikle elektrikli arabalarda yaygınlaşması için en az bir 10 yıl daha var diyorlar. En iyimser tahminler bile 2035 yılını gösteriyor. Yani biraz daha bekleyeceğiz. Hazır konu beklentilerden açılmışken gelin birkaç büyük efsaneyi hızlıca çürütelim. 1. Katı hal pilleri asla yanmaz, sıfır risk. Bu yanlış. Risk çok çok daha düşük evet ama sıfır değil. 2. Seneye bütün elektrikli arabalarda bu piller olacak. Bu da yanlış. Maliyet, ömür, seri üretim gibi devasa sorunlar çözülmeden bu mümkün değil. Yani özetle başarının anahtarı 3 maddede saklı. Bu üçünü aynı anda çözmemiz gerekiyor. 1. Devasa boyutlarda kusursuz ve kağıt kadar ince katmanlar üretebilmek. 2. Bu katmanların binlerce şarj döngüsü boyunca bozulmamasını sağlamak. Ve 3. Bütün bunları bugünkü pillerden daha ucuza mal edebilmek. İşte bütün mesele bu. Toparlayacak olursak, katı hal pillerinin vaadi çok net. Daha güvenli ve çok daha fazla enerji. Ama bu devrimi ilk ateşleyecek kıvılcım hiç beklemediğimiz bir yerden çıkabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu teknolojiyi ilk nerede göreceğiz? Küçücük bir kulaklıkta mı? Havada süzülen bir drone'da mı? Yoksa o hayalini kurduğumuz arabalarda mı? Yorumlarınızı bekliyorum, orada tartışalım.